Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün hem yapımı kolay hem de gerçekten de çok lezzetli, tek başına yüksek oranda doyuruculuk özelliğine sahip muhteşem bir tarif paylaştım. Özellikle diyet yapan izleyicilerimin mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Tarifimin ismi humustur. Ve bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim 4 kişiliktir. Öncelikle 2 su bardağı dolusu nohudu güzelce yıkadıktan sonra akşamdan soğuk suyla ısladım. Ertesi günü suyunu döktükten sonra hemen tekrardan bir tencereye aldım ve üzerine 2 parmak geçecek kadar soğuk su ilavesi yaptım. Ve şimdi hemen ocağa alıyorum. Kapağını kapatmadan şu anda ocak yüksek ateşte köpüklerin çıkmasını bekliyorum. Ocağın en büyük gözünde en yüksek ateşte şu anda köpüklerin tamamen açığa çıkmasını bekliyorum ve bir kaşık yardımıyla bu köpüklerin hepsini alacağım. Ardından da hemen ocağın altını geri kısacağım. Bu köpükler nohutta bulunan gazlardır. Gazlarını bu şekilde temizliyorum. Şu anda hala yüksek ateşte. Köpükler bittikten sonra hemen ocağın altını kıstım ve tencerenin kapağını da kapattım. Yaklaşık 1,5 saat boyunca güzelce nohutlar pamuk gibi olana dek pişmesi gerekiyor. Humusla ilgili şu hemen notu sizlerle paylaşmak istiyorum. Birçok yerde meze olarak da bu humus değerlendirilebilir. Ancak benim için kesinlikle bir ana yemektir. Yüksek oranda doyuruculuk özelliğine sahiptir. Yanına sadece salata veya turşu yeterlidir. Tabii ki de bir de yoğurt veya ayran yapabilirsiniz. Gerçekten de çok lezzetli olacaktır. Yanına veya çoban salatası yapabilirsiniz. Şu anda evde turp olduğu için ben hemen turp hazırlıyorum. Ben hep turpu bu şekilde hazırlıyorum. Sofraya bu şekilde koyuyorum. Kısacası sizlere hemen göstermek istedim. Eğer isterseniz sizler de yapabilirsiniz. Turpları ince ince doğradıktan sonra çok az miktarda isot ilavesi yaptım. Çok az yine sumak ilavesi yapıyorum. Yani yarım çay kaşığı, artık damak zevkinize göre. Yine yarım çay kaşığı pul biber ilavesi yaptım. Ve bol miktarda da şimdi hemen limon sıkıyorum. Bir miktar tuz ve bol miktarda da zeytinyağı ilavesi yaptım ve hepsini güzelce karıştırıyorum. Evet, artık hazır. Gerçekten de çok lezzetli oldu. Biz cips gibi yiyoruz. Çok seviyoruz. Çok sağlıklı. Mutlaka sizlere de tavsiye ediyorum. Tencerenin ağzını kapattıktan sonra ocağın altını kısmıştım ve yaklaşık olarak 1,5-2 saat boyunca nohutlar pişti. Görmüş olduğunuz gibi pamuk gibi oldu. Bu nohutun suyu bize biraz sonra lazım olacak. O yüzden lütfen süzmeyelim. Şimdi hemen humus yapımına başlıyorum. Bu arada gerekli olan malzemeleri de hazırladım. Bir miktar yanıma tahin aldım. Tahinsiz olmuyor humus. Gerçekten de çok lezzetli olacak. Ve biraz da nohutun suyuna ihtiyacımız olacak. Görmüş olduğunuz gibi nohutlar pamuk gibi pişti. Bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum. Doğrudan robotu alabilirsiniz ama nohutlar çok fazla olduğu için ben robotu sürekli açıp kapatmak istemediğim için öncelikle nohutları bu şekilde ezeceğim. Ardından da hepsini robota alıp çekeceğim. Aslında orijinali de bu şekilde yapılanıdır. Yani o robottan çekileni tabii ki de biz işimizi kolaylaştırmak için robottan çekiyoruz ama orijinali bu şekildedir. Humusu yaparken büyük bir ahşap tokmak kullanılıyor ve bakır bir kasesi var. Ona vurularak eziliyor ve orada kıvam alınması sağlanıyor. Ama tabii ki de ev ortamında biraz sonra göreceksiniz, robottan çekeceğim. Çeyrek çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Burada birazcık fazla görünüyor ama daha sonra ben içinden bir miktar aldım. Çeyrek çay kaşığı yeterlidir. Yarım su bardağı da tahin ilavesi yaptım. Bir diş de sarımsak ilavesi yaptım.
İlk defa humus yapacak olan izleyicilerim, nohutların kabuklarını lütfen tek tek soyalım çünkü bu çok önemlidir. Biz humusu ailecek çok seviyoruz ama herkesin damak zevkine de hitap etmeyebilir. O yüzden de yerken bu nohutların kabukları sizi rahatsız etmemesi için ilk defa yapan izleyicilerimin özellikle mutlaka nohutların kabuklarını soymalarını tavsiye ediyorum. Böylelikle daha ilk başta ilk defa tadanlar daha hoşlarına gidecek. İkinci, üçüncü yaptıktan sonra kabuklu da yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Tabii ki de herkesin damak zevki çok farklıdır. Özellikle belirtmek istedim. Bu arada ben yarım su bardağından birazcık fazla nohut suyu ilavesi yaptım. Ama lütfen nohut suyunu kontrollü ilave edelim. Belki sizlere yarım su bardağı veya yarım su bardağından daha az da yetebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ilave etmekte yarar vardır. Şimdi hemen robottan çekeceğim. Görmüş olduğunuz gibi önce ezdim ve hemen robota doldurdum. Tek seferde çekeceğim. Bir miktar zeytinyağı ilavesi yaptım ve yine bir miktar da kimyon ilavesi yaptım. Yarım çay kaşığı kimyon ve 4-5 yemek kaşığı da zeytinyağı ilavesi yaptım. Bu arada limon suyunu unutmuşum. Bir tane limon suyu sıktım içerisine ve tekrardan robotun kapağını kapattım. Güzel bir şekilde homojen bir kıvam alana dek çekmeye devam edeceğim. Ve evet artık humus oldu. Gerçekten de çok lezzetli oldu. Sizlere iki tane sunum göstereceğim. Birisi tereyağlı, birisi de zeytinyağlı. Ben her ikisini de çok seviyorum. Şimdi hemen hızlı bir şekilde tereyağlı olan humusu göstermek istiyorum. Bu arada tarifim 4 kişiliktir. Lütfen buna göre hazırlayalım. Bir kişilik olan porsiyon bir kişiye gerçekten de çok fazlasıyla yetecektir. Çok fazla yedirtmiyor. Çabuk doyuran bir lezzettir. O yüzden de bu ölçülere göre hazırlarsanız çok çok daha iyi olacaktır. Güveç tabağını aldıktan sonra dileyen izleyicilerin birazcık fırına verebilir. Kaşar çok güzel yakışıyor. Tereyağı, pastırma veya sucukla muhteşem oluyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda fırında humus tarifinde yayınlayacağım. Servis esnasında bol miktarda kimyon, sumak biraz ve bol kızdırmış olduğum tereyağı ve birazcık maydanoz ile artık humus servise hazırdır. Pideyle böyle bandıra bandıra afiyetle yiyebilirsiniz. Dediğim gibi tek başına ana yemeklerine geçiyor. Tabii ki de herkesin damak zevkine hitap etmeyebilir. Ama alıştıkça gerçekten de her zaman yapacağımız bir tarif olacaktır. Özellikle diyet yapan izleyicilerin mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Çünkü yüksek oranda doyuruculuk özelliğine sahiptir. O yüzden mutlaka denemenizi istediğim tariflerden bir tanesidir. Ve şimdi zeytinyağlı yapıyorum. Benim en çok sevdiğim zeytinyağlı. Diğeri birazcık ağır geliyor. Ama gerçekten de tereyağlı da çok güzel. Pastırmalı ve sucuklu da çok güzel oluyor. İsterseniz sucuk ve pastırma da tereyağlıya ilave edebilirsiniz. Ve artık humus hazır oldu. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı tam yerinde. Muhteşem bir lezzettir. Alıştıkça her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Eminim deneyenlerin gözde tarifi olacaktır. Sizlere lezzet garantisi veriyorum ama tabii ki de yine herkesin damak zevki farklı. Az miktarda deneyerek tadına bakmanızı önemli tavsiye ediyorum. Ve turp da çok lezzetli oldu. Biz cips gibi yiyoruz. Kesinlikle çok lezzetli. Her ikisinin uyumu da muhteşem. Tırnak pidesi ve yanına bir miktar yoğurt veya ayranla servis edebilirsiniz. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.